Psikolojim nasıl düzelir diye soran binlerce kişiden biriysen, aradığın yanıt bu videoda. Kendi kendine uygulayabileceğin 5 adımda içsel huzuruna giden o eylem planını kuruyoruz. Hemen ilk adımla başlıyoruz. Birinci adım. Görünmeyeni görünür kıl. Duyguları isimlendirme. İyileşmenin ilk adımı, savaştığın şeyin adını koymaktır. Zihnini karanlık ve eşyalarla dolu bir oda gibi hayal et. Nereye dönsen bir şeye çarpıyor. Canın yanıyor ama seni neyin yaraladığını göremiyorsun. İşte o, tanımlanamaz, huzursuzluk hali tam olarak budur. Duyguyu isimlendirmek, o odada bir el feneri yakmaktır. Evet, oda hala dağınık olabilir ama artık neye çarptığını biliyorsun. Çoğu zaman sadece kötü hissediyorum diyerek geçiştiririz. Ama kötü bir duygu değildir. Bilimsel araştırmalar bir duyguyu sadece isimlendirmenin bile beynimizdeki korku merkezi olan amigdalayı sakinleştirmeye yettiğini kanıtlıyor. Sen, şu an geçmişten gelen bir değersizlik hissiyle çarpışıyorum dediğinde, beynin bu karmaşık enerjiyi işleyebileceği bir dosya haline getirir. Unutma, ismini koyduğun hiçbir canavar artık eskisi kadar korkutucu değildir. Şimdi videoyu durdur ve kendine sor. Şu an tam olarak ne hissediyorum? Bulduğun o tek kelime. Senin ilk iyileşme adımın. İkinci adım. Zihnindeki yazılım hatalarını yakala. Otomatik düşünceleri sorgulama. Duygunun adını koyduysan, şimdi o duygunun arkasındaki sese odaklanalım. Gün içinde zihninden fark etmeden binlerce düşünce geçer ve bunların çoğu geçmişte yaşadığın kırgınlıkların bugüne bıraktığı birer yazılım hatasıdır. Asla başaramayacağım, kimse beni gerçekten sevmeyecek veya yine hata yapacağım gibi cümleler mutlak gerçekler değildir. Sadece zihninin seni korumaya çalışan eski bir savunma mekanizmasıdır. İyileşmek için bu sesleri birer gerçek olarak kabul etmeyi bırakıp onları sorgulamaya başlamalısın. Kendine şu soruyu sor: bu düşüncenin gerçek olduğuna dair elimde somut bir kanıt var mı? Yoksa bu sadece çocukluktan gelen bir alışkanlık mı? Zihnin sana bir hikaye anlattığında ona hemen inanmak zorunda değilsin. Kendi zihninin kurbanı olmayı bıraktığında kontrolü de eline almaya başlarsın. Unutma, her düşündüğün şeye inanmak, hayatını başkalarının yazdığı bir senaryoyu oynayarak geçirmektir. Üçüncü adım. Sosyal sınırlarını iyileşme kalene dönüştür, sınır koyma. İçsel dünyanı düzenlemek yetmez, iyileşmek istiyorsan dış dünyayla arana sağlıklı bir sınır çekmek zorundasın. Birçok insan başkalarını kırmamak adına kendi ruhunu parçalara ayırır. Ancak hayır diyemediğin her an aslında kendi iyileşme sürecine hayır diyorsun demektir. Sosyal psikoloji bize gösteriyor ki sınırlarını çizmek seni yalnızlaştırmaz, aksine seni tüketen zehirli ilişkilerden arındırarak gerçekten değerli olanlara yer açar. Bugünden itibaren küçük bir deney başlat. Sırf ayıp olmasın diye kabul ettiğin o küçük daveti reddet veya enerjini sömüren o telefon konuşmasını erken bitir. Sınır koymak bir bencillik değil, bir öz saygı mücadelesidir. Sen kendine saygı duymaya başladığında, dünya da sana nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Kendi sınırlarının bekçisi olmadığın sürece, başkalarının hayatını yaşamaya mahkumsun. Dördüncü adım. İçindeki çocuğa şefkatli bir ebeveyn ol, öz şefkat. Dış dünyayla arana sınır koyduysan, şimdi en savunmasız olduğun yere, yani kendi içine dönme vakti. Çoğu zaman kendimize en büyük düşmanımızın bile söylemeyeceği kadar acımasız cümleler kurarız. Ancak iyileşme, kendini döverek değil, kendini anlayarak başlar. Eğer geçmişte sevilmediğini, görülmediğini veya haksızlığa uğradığını hissediyorsan, o gün sana verilmeyen o sevgiyi ve onayı bugün yetişkin halinle kendine vermelisin. Kendine bir hata yaptığında ya da kötü hissettiğinde en sevdiğin arkadaşına nasıl yaklaşıyorsan öyle yaklaş. Yine mahvettin demek yerine, şu an zorlanıyorsun ve bu çok insani diyebilmek, beynindeki stres hormonlarını düşüren en güçlü ilaçtır. İçindeki o yaralı çocuğun elinden tutacak olan kişi, yıllar önce seni hayal kırıklığına uğratanlar değil. Bugün
aynada gördüğün kişidir. Kendine şefkat göstermek, zayıflık değil, iyileşecek kadar cesur olmaktır. Beşinci adım. Yeni bir ritim, inşa et. Rutin ve anlam arayışı. İyileşme, sadece geçmişi temizlemek değil, geleceği yeniden inşa etmektir. Beynimiz, nöroplastisite sayesinde her yaşta yeniden şekillenebilir. Ancak bunun için yeni ve istikrarlı bir ritme ihtiyaç duyar. Duygularını tanıyıp sınırlarını çizdikten sonra, son adım olarak hayatına seni besleyen küçük rutinler eklemelisin. Bu, her sabah 5 dakika günlük tutmak, sadece kendin için bir yürüyüşe çıkmak veya yeni bir şey öğrenmek olabilir. Bu küçük eylemler zihnine şu mesajı verir: benim hayatım sadece başıma gelenlerden ibaret değil. Ben hayatımın mimarıyım. İyileşme bir varış noktası değil, her gün attığın o küçük ama kararlı adımların toplamıdır. Bugün hayatında değiştireceğin o küçücük alışkanlık, aylar sonra dönüp baktığında ruhundaki o devasa dönüşümün mimarı olacak. Unutma, zihnini sen yönetmezsen, geçmişin yönetmeye devam eder. Bugün paylaştığım bu 5 adım sadece birer tavsiye değil, zihninin kontrolünü eline alman için birer anahtar. İyileşmek doğrusal bir yol değildir. Bazen tökezleyebilir, bazen durabilirsin. Önemli olan o yolu yürümekten vazgeçmemek. Peki, senin bugün atmaya karar verdiğin o ilk küçük adım hangisi? Yorumlarda buluşalım. Çünkü senin hikayen burada yalnız değil. Bu video sana bir parça bile olsa, ışık tuttuysa, beğenerek daha fazla insanın bu ışığa ulaşmasına destek olabilirsin. Bir sonraki videoda zihninin derinliklerinde buluşmak üzere. Kendine iyi bak. Çünkü buna değersin.